1970'ler ve 1980'lerde 6 Güney Amerika ülkesi Arjantin, Şili, Paraguay, Uruguay, Bolivya ve Brezilya gizli servisleri ABD'nin desteğiyle Kondor Operasyonu kod adı altında dünya çapında sol görüşlü siyasi ve muhalif güçleri takip etmek ve öldürmek amacıyla faaliyet göstermiştir. Peru, Kolombiya ve Venezuela'nın gizli servisleri de operasyonlara daha az ölçüde de olsa dahil oldular. Gizli operasyonun başlangıcında neredeyse tüm ülkeler askeri diktatörlükler ya da sağcı otoriter rejimler tarafından yönetiliyordu. Operasyon her bir ülkede en geç demokrasiye geçişle birlikte sona ermiştir. Bu suçların etkin bir şekilde yasal takibi ancak 21. yüzyılın başında başladı ve günümüzde de hala devam ediyor. 1970'ler ve 80'lerde Güney Amerika'nın büyük bölümü siyasi yelpazenin solunda yer alanlar için oldukça tehlikeli bir yerdi. Entelektüel olarak görülen ya da sendika lideri olarak hareket eden herkes, yani aslında insanları kendi taraflarına çekebilecek ve belirli devletlerin siyasi partilerine meydan okuyabilecek konumda olan herkes hedefti. Kıtadaki gücün büyük bir kısmı askeri diktatörlerin elinde olduğundan muhalifler işkence ve ölüm tehditleriyle bastırılıyorlardı. Bu rejimlerin ortak siyasi muhalifleri vardı. 1974 yılında Şili, Uruguay, Arjantin, Paraguay ve Bolivya'nın istihbarat teşkilatları başkanları, Şili Gizli Polisi'nin lideri Manuel Contreras ile bir araya gelerek bir plan hazırladılar. Kondor Operasyonu. Adını dünyanın en büyük leş ile beslenen kuşu olan akbabadan alan kondor, resmi olarak her ülkenin kendi sınırları ötesindeki siyasi sürgünleri ve grupları hedef almasına izin veren bir yetkiydi. Ancak sonuçta muhaliflerin, siyasi aktivistlerin, öğretmenlerin ve daha fazlasının ailelerini ve arkadaşlarını da kapsadı. Binlerce kişi kaçırıldı, işkence gördü ve öldürüldü. Perde arkasında ise Şili diktatörü General Pinochet ve müttefiklerinin rejimine mali, gizli ve hatta askeri destek sağlayan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı vardı. CIA'nin amacı Güney Amerika'da komünizmi ne pahasına olursa olsun yıkmak ve ABD'nin ticari çıkarları için mümkün olan her yerde koz elde etmekti. Bu askeri juntalara gizliden gizliye destek vermek ve masum insanların ezilmesine ve öldürülmesine göz yummak anlamına gelse bile. Şili'nin ABD Büyükelçisi, Şili Sosyalist Partisi üyesi ve toplama kampından kurtulan Orlando Letelier, Pinochet'in en güçlü ve açık sözlü eleştirmeniydi. Bu durum onu başlıca hedef haline getirdi ve 21 Eylül 1976'da Şili'nin gizli polisi DINA, üst düzey ABD istihbarat yetkilileriyle yaptığı gizli bir anlaşmayla sınırlarının ötesinde faaliyet gösterme konusunda cesaretlendi. Letelier, Washington'daki Büyükelçilik bölgesinden geçerken arabasının altına gizlenmiş bir plastik patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddeti sürücü koltuğuna kadar ulaşarak Letelier ve ABD'li mesai arkadaşı Ronnie Carpen Moffitt'in ölümüne, arka koltukta oturan Moffitt'in kocasının ise yaralanmasına neden oldu. Bu, General Pinochet rejiminin ne ilk ne de son siyasi amaçlı suikastıydı. Ancak ABD topraklarında türünün ilk örneğiydi. Suikast emri Pinochet tarafından verilmişti ve faili de Castro karşıtı Kübalı sürgünlerden oluşan bir ekibe liderlik eden, Şili gizli polisi için çalışan ABD'li profesyonel suikastçı Michael Townley'di. CIA'nin bombalamayla doğrudan bir ilgisi olmamasına rağmen suikast emrini haftalar öncesinden bildiğine dair
güçlü göstergeler var. Yine de CIA bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Tarihte Soğuk Savaş olarak bilinen bu dönem, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki nükleer silahlanma yarışı, önemli siyasi konuşmalar ve Berlin sokakları ile Küba sularındaki gergin çatışmalarla karakterize edilir. Ancak bir buzdağı gibi Soğuk Savaş'ında görünen kısmının altında devam eden çok daha fazla eylemi vardı. CIA demokrasinin korunmasında ve dönemin en büyük siyasi öcüsü olan komünizmin kökünün kazınmasında aktif bir rol üstlendi. Ancak komünizmin kökünün kazınması uğruna demokrasinin feda edilmesi gerekiyordu. Ve öyle de oldu. Aslında ABD, Pinochet rejiminin desteklenmesinde CIA'nin rol oynamasından önce bile diğer ülkelerin siyasi kaderlerini şekillendirmeye yardımcı olma konusunda uzun bir karanlık geçmişe sahiptir. 1946'da Amerikan Okulu adı altında ABD tarafından yönetilen Panama Kanalı bölgesinde Latin Amerika Eğitim Merkezi olarak görünüşte yerel subayları ABD savaş yöntemlerinde eğitmek için kuruldu. Küba devriminin ardından okulun görev alanı önemli ölçüde değişti ve Latin Amerika'nın dört bir yanından gelen askeri figürler, ki bunlardan bazıları geleceğin diktatörleri olacaktı, ABD'nin her köşede gördükleri Kızıl Dalga'yı durdurmasına yardımcı olabilecek acımasız karşı ayaklanma tekniklerini öğrenmeye başladılar. Küba'nın başkenti Havana sokaklarında protesto seslerinin yükseldiği sıralarda Guatemala diktatör Jorge Ubico'dan ve ABD'li United Fruit Company'nin 1946'da halka dayattığı prangalardan kurtulmuş ve özgürlüğün meyvelerini yiyordu. Yeni Guatemala hükümeti çiftçilere topraklarını tekrardan dağıttı. Sendikalara güç verdi ve okuma yazma programları oluşturdu. Başkan Juan Arevalo'nun politikası kapitalistti ama siyasi sağdan uzaklaşması hem ABD'yi telaşlandırdı hem de kölece çalışma uygulamalarından muazzam karlar eden bir şirkete büyük bir darbe vurdu. CIA, Arevalo'ya onlarca muhalif devşirdi. Guatemala'yı kınadı ve ülkeye komünistlerin sızdığı propagandasını yaydı. Ardından 1954 yılında sürgündeki Yarbay Carlos Castillo Armas liderliğindeki CIA destekli bir darbe ile hükümeti devirdi ve Armas'ı başkan olarak atadı. Bu Beyaz Saray için bir dönüm noktasıydı. Uluslararası eleştirilere rağmen Washington'daki güç sahipleri diplomatik tatlı dil, yardım ve azarlamaların başarısız olduğu durumlarda CIA'nin diğer ulusları yıkmak için nasıl kullanılabileceğini görmeye başlamışlardı. Aynı gözlemi bir başkası da yapmıştı. Guatemala City'den kaçan ve Fidel Castro'nun sağ kolu olarak Küba devrimine katılan Che Guevara. Latin Amerika ve Afrika'da serbestçe dolaşan bir ihtilal ajanı olarak seyahat ediyordu. Şili'deki 1974 toplantısına kadar geçen 20 yıl içinde askeri juntalar Karayipler ve Güney Amerika'da bir virüs gibi yayıldılar. Armas darbesiyle aynı yıl General Alfredo Stroessner Paraguay'da iktidarı ele geçirdi ve ardından 30 yıl boyunca yapılan seçimlerde ya kendisinin tek aday olmasını sağladı ya da seçimlere hile karıştırdı. Brezilya'da Başkan João Goulart 1964'te General Olímpio Mourão tarafından devrildi ve 71'de antikomünist General Hugo Banzer siyasi düşmanı olan Başkan Juan José Torres'i bir dizi darbeyle yıpratarak Bolivya'da diktatörlük kazandı. Uruguay'da Başkan Juan María Bordaberry, Haziran 1973'te sivil askeri bir darbe düzenledi ve Pinochet 3 ay sonra Şili'de kontrolü ele geçirdi. Bu bariz domino etkisi tesadüf değildi.
Eğer CIA juntaları doğrudan finanse etmek için ABD bütçesini kullanmıyorsa ya onlara silah sağlıyor, propaganda yapıyor ya da gerekli istihbaratı sağlıyordu. Ve o zaman zarfında durum gelişirken gizli bir gözle durumu izliyor ve yalnızca Kızılların üstünlüğü ele geçirme tehlikesi göründüğünde bizzat müdahale ediyordu. Kendi kendini ömür boyu başkan ilan eden Papa Doc lakaplı François Duvalier'in 1958'de CIA desteğiyle bir ayaklanmayı bastırdığı Haiti'de durum kesinlikle böyleydi. Kendisini giderek ölümün ruhu Voodoo'ya benzeten diktatör hükümdar hakkındaki çekincelere rağmen adanın Küba'ya coğrafi yakınlığı ve Papa Doc'un Castro karşıtlığı ABD'nin Haiti'deki korkunç statükoya, komünizme karşı bir ön cephe tamponu olarak kaldığı sürece göz yumacağı anlamına geliyordu. Duvalier ve halefi on binlerce kişiyi öldürmeye devam ettiler ve müreffeh bir ülkeyi yoksulluğa sürüklediler. Ajan Daniel Mitrione 1960-67 yılları arasında Başkan João Goulart'ın zenginliği yaymak ve eğitimi teşvik etmek için kapsamlı sosyal ekonomik reformlar için elinden geleni yaptığı Brezilya'da faaliyet gösteriyordu. Hatırı sayılır bir özel finansmanı olan Başkan Goulart, antikomünistti ama siyasi görüş olarak sola meyilliydi ve ABD dış politika danışmanı Henry Kissinger'ın hoşuna gitmeyecek kadar sola kaymıştı. Henry Kissinger, Goulart hakkında kötü niyetli söylentiler ve yanlış bilgiler yaymak üzere psikolojik savaş ajanlarından oluşan ekipler göndermiş ve askeri darbeye hazırlık amacıyla Brezilya halkını deyim yerindeyse yumuşatmıştı. Propaganda etkili olurken CIA, Brezilya'daki maden şirketlerinde hissesi bulunan Hanna Madencilik Şirketi'nin üst düzey yöneticisi Jack Burford ile iletişim kurmaya başladı. Burford, Goulart ile hem Brezilya başkanının cebini dolduracak hem ABD'ye hem de Hanna Madencilik Şirketi'ne kazanç sağlayacak gizli bir görüşme yapmak üzere Brezilya'ya gitti. Ancak Goulart anlaşmayı reddetti. Böylece Başkan Johnson, João Goulart'ı devirmek için darbeye yeşil ışık yaktı ve Goulart, Brezilya'nın generalleri tarafından yakındaki bir ABD donanması görev gücünün gölgesi altında usulüne uygun olarak sürgüne gönderildi. Mitrione, geride kalan Goulart destekçilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve Brezilya polisine ustası olduğu işkenceli sorgulama tekniklerinde yardımcı olmak için Brezilya'da kaldı. Daha sonra 1969'da Uruguay'a gönderildi ve iddialara göre sokaklardan topladığı dilencilere işkence ederek bu konudaki becerilerini geliştirdi, yöntemlerini hamile kadınlara karşı bile bir cerrah ustalığıyla uyguladı. Kübalı bir çifte ajan olan Manuel Hevia Cosculluela, Mitrione'nin gözetimi altında CIA için çalıştı ve sık sık onu gözlemledi. Cosculluela daha sonra Küba'ya döndüğünde yaşadıkları hakkında şunları söylemiştir. Sorgulama yoktu. Sadece farklı voltajların insan vücudunun farklı bölümleri üzerindeki etkilerinin gösterilmesinin yanı sıra içeriğinin ne olduğunu bilmediğim, kusmaya neden olan bir ilacın ve başka bir kimyasal maddenin kullanımının gösterilmesi vardı. Eğitim amaçlı yapılan bu işkencelerde benim tanık olduğum 4 kişi öldü. Cosculluela ayrıca Mitrione'nin kendisiyle tartıştığı bazı çarpık işkence teorilerini de anlattı. Önce soru sorulmadan dayak ve hakaretlerle yumuşatma aşaması ve ardından da acımasız dayaklar geliyordu. Sonra sorgulama başlıyordu. Mitrione'nin yöntemi istenilen etkiyi yaratmak için tam yerinde, tam dozda, tam acı idi. Ona her zaman ufak bir
umut ışığı bırakmalısınız ki başka bir yumuşatma uygulamak için seansı biraz daha uzatmak iyi olabilir. Anlık bilgi almak için değil, sadece siyasi bir önlem olarak yıkıcı faaliyetlere karışmak konusunda kalıcı bir korku yaratmak için işkencelere devam etmelisiniz. Arjantin halkı Kondor operasyonu nedeniyle tartışma götürmez bir şekilde diğer tüm Güney Amerika ülkelerinden daha fazla acı çekti. Arjantinli diktatör Jorge Videla 1976 yılında CIA'nin desteği ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın onayıyla yönetimi devralmadan daha önce bile ölü sayısı Şili'nin tahmini 10.000 cinayet kurbanının 3 katına ulaştı. Videla üst düzey bir askeri yetkili olarak Arjantin'in halkına karşı kirli savaş olarak bilinen savaşı yürütüyordu. Ölüm bangalarının hedefleri arasında Marksistler, solcu aktivistler ve Arjantin'in demokratik yollarla seçilmiş bir önceki başkanının destekçileri vardı. Videla cuntası, Mitrione'nin yöntemlerinin her gün uygulandığı toplama kamplarında öğrencilere, rahiplere, sendika üyelerine, sanatçılara ve akademisyenlere karşı kültürel bir soykırım uyguladı. Hayatta kalan kurbanlardan taciz ve işkence hikayeleri geliyordu. Videla 1979'da kurbanları ölü ya da diri değil, sadece kaybolmuşlar olarak tanımladı ve gerçekten de bu süre zarfında kaybolan pek çok kişiden hiçbir zaman haber alınamadı ve öldükleri varsayıldı. CIA bu kirli savaşın suç ortağıydı ve Henry Kissinger 1970'ten beri Arjantin ordusunun taktiklerinden haberdardı. 1976 yılına gelindiğinde ABD Kongresi insan hakları ihlallerinden endişe duymaya başlamış ve Arjantin'e yaptırım uygulamayı düşünmeye başlamıştı. Yakın zamanda gizliliği kaldırılan bir dokümanda Kissinger ziyarete gelen Arjantin Dışişleri Bakanı'na güvence vermeye çalışıyordu. Amiral Cesar Augusto Guzzetti'ye ABD'nin tam desteğine sahip olduğu konusunda güvence vermeye çalıştı. Kissinger, dostların desteklenmesi gerektiğine dair eski moda bir görüşüm var dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde anlaşılmayan şey bir iç savaş yaşadığınızdır. İnsan hakları sorunlarını okuyoruz ama bağlamını bilmiyoruz. Ne kadar çabuk başarılı olursanız o kadar iyi. İnsan hakları savunucuları giderek büyüyen bir sorun yaratıyor. Biz istikrarlı bir durum istiyoruz. Size gereksiz zorluklar çıkarmayacağız. Geri getirebileceğiniz her türlü özgürlüğün bize faydası büyük olacaktır. 1999 yılında ABD Başkanı Bill Clinton, CIA'nin Kondor operasyonu hakkında yakın bilgisi olduğunu ve hatta Güney Amerika juntaları tarafından işlenen devlet onaylı cinayet ve zulümlere CIA'nin dolaylı olarak dahil olduğunu doğrulayan binlerce belgenin gizliliğinin kaldırılması ve yayınlanması emrini verdi. Belgeler ayrıca CIA ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Orlando Letelier'in ve diğerlerinin öldürülmesini engelleyecek istihbarata sahip olduğunu, ancak yine de bunun gerçekleşmesine izin verdiğini göstermiştir. Açık konuşmak gerekirse Kondor operasyonu bir süreliğine başarılı oldu. 6 Latin Amerika ülkesinin juntaları acımasız bir baskı kampanyası ve siyasi düşmanların aktif bir şekilde ortadan kaldırılması yoluyla komünizmi uzak tuttu. O dönemdeki ABD yönetimi Kızıllara karşı savaşı nasıl kazandığını gösterebildi ve aynı zamanda ABD'nin yurt dışındaki ticari çıkarlarını destekleyerek ekonomisini güçlendirdi. Ancak yararlı bir geriye dönüş olmasa bile bunun sürdürülemez olduğu açıktı. Komünist tanımı rejime karşı olan aşırı solcu siyasi aktivistlerden ve şehir gerillalarından devlet ideolojisiyle uyuşmayan görüşlere sahip insanlara ve siyasi görüşleri ne olursa olsun
bu insanların arkadaşlarına ve ailelerine kadar uzanıyordu. Pinochet ve arkadaşları mutlak kontrolü sürdürmek için yaptıkları baskınlarda bir annenin yıkamakta olduğu bir bebeği bile banyo suyuyla birlikte dışarı atıyorlardı. Kaçınılmaz olarak uluslararası ilgi ve tepki Güney Amerika'da yaşanan dehşete odaklandıkça ABD'nin insan hakları zulmüyle ilişkilendirilme riski arttığından CIA fon ve desteğini çekti. 1989'da Panama diktatörü Manuel Noriega'nın rejiminin sona ermesi, iki Almanya'nın birleşmesi ve demir perdenin yıkılmasıyla Kondor projesi sona erdi. CIA bir başka kirli angajmanını daha halının altına süpürdü ve bir süre orada bıraktı. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce gizli servislerin çalışmaları önemli mi? Yoksa bu fikir sizi korkutuyor mu? Bir gizli servisi diğerlerinden farklı değerlendiriyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi yazmaktan çekinmeyin. Geçmişte yayınladığımız ve ileride yayınlayacağımız videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda, başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.